Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz Şeyma Gümüş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş merhabalar. geldiniz Şeyma Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Çok güzel görünüyorsunuz. Çok iyi Çok iyiyim, görünüyorsunuz. çok enerjik geldim. Sizlerin de enerjisi daha da iyi Enerjiniz bize oldu. de geçti, çok güzel. Çok teşekkürler. Bugün sizinle ayak sağlığı konuşacağız. Ayak bakımında hangi işlemleri yapıyorsunuz diye başlayabiliriz. Tabii. Ayak bakımında bildiklerimizin tamamen dışına çıkıyoruz. Çünkü kuru vakumlu cihazlarla işlemler yapıyoruz. Pens kullanmıyoruz. Paketli steril aletlerle, frezelerle tırnaklarınızı temizliyoruz. Ayaklarınızı suya sokmuyoruz. Bu sayede ayaklarınızın sağlıklı deriyle kalınlaşmış deriyi görebileceğimiz pozisyonda ayak bakımı yapabiliyoruz. Ve alanında eğitim almış, üniversiteden mezun olmuş kişiler tarafından ayak bakımınızı yaptırıyorsunuz. Bu deneyimi yaşamış oluyorsunuz. Bunların içerisinde nasır temizleme, bazen sihirle de karıştırılabiliyor temizlemeleri, tırnak kalınlaşmaları, tırnak mantarında mekanik temizleme, batık tırnakta doğrultma, düzeltme gibi işlemler yapıyoruz. Topuk çatlakları temizlemesi yapıyoruz. Bu işlemleri yapıyoruz ayakta. Peki Şeyma Hanım, biz çok görüyoruz. Filmlerde de yıllardan beri olan bir şey. Hani üstüne basınca çok ağrıyor, benim nasırım var. Bastı bunu çok övünerek söylüyor, bende nasır var falan diye. Bu nasır nedir? Bize biraz açıklayabilir misiniz? Nasır aslında çok basit. Derinin kendisini koruma kalkanı oluşturarak kalınlaştırmasıdır. Bir sürtünme ya da bir baskı sonucunda deri oradaki baskıyı alır, kendini korumak için kalınlaştırır. Bu da kalınlaşmış deriye nasır verdiğimiz bir isim. Nerelerde görünür? Sadece baskının olduğu ya da sürtünmenin olduğu yerlerde kendini gösterir. Avuçlarında da olur genellikle, işte ya bez sıkmaktan temizlik yaptığımızda süpürgelerde, temizleme aletlerinde çok fazla oluyor. Ya da işte spor yapanlarda oluyor, ellerimizde dahil. Travmaya bağlı mı diyebiliriz bunun için? Travma diyebiliriz, tabii ki travmaya bağlı. Çünkü ayakkabılardan sürtünme, bir yere vurduğumuzda bir yaranın kenarlarında da yine derinin kendini yenilemesiyle kaynaklı kalınlaşmalar da oluşabiliyor. Bazen böyle yanlış basmayla da oluyor değil mi? Hani içe basan ayaklarda ya da dışa basan ayaklarda da sanki nasır görebiliyoruz değil mi? Zaten Bu da işte yanlış. tam baskı dediğimiz nokta bu. Eğer ayakta bir nasır varsa yukarıda bir sıkıntı vardır demektir. Ayak sinyal veriyor bize, oradan mesaj veriyor. Nasırı, yani bize çok fazla nasır temizlemesi için gelen var ama biz önce nasıra odaklandığımızda yukarıya bakıyoruz. Nasır nerede diyorum. Çünkü bu nasır bana bası problemini, yürüyüş problemini, giydiği ayakkabıyı ve sıklıkla hayatındaki o özelliğini anlatıyor bana. Çünkü çok fazla yürüyüş yapıyorsa, koşu yapıyorsa, iş ayakkabısı giyiyorsa postürünü kontrol ediyorum. Skolyozu var mı, kifozu var mı, lordozu var mı? Bunlar hep ayaklara yansıyor. Bunlar genellikle, şimdi bakıyorum, nasırına bakıyorum. Tabii ki de biz doktor değiliz. Tabii ki de teşhisimiz yok. Ama burada hiç olmazsa bilgi verip kişiyi doktora yönlendirebilme şansımız oluyor. Ayağında nasır varsa, bir problemi varsa diyorum ki acaba belinizde ağrılarınız oluyor mu? Ön tarafında, ayağının ön tarafında eğer nasır varsa dizlerinizde ağrınız var mı? Evet diyor, nereden bildin? Çünkü baskınız orada, yükünüz orada. Şöyle bir dimdik tuttuğumuzda zaten kişinin boynundaki o duruşunda, o omurganın duruşundan ayağındaki problemi anlayabiliyorsunuz. Nasırın asıl olayı yukarıda bitiyor. Altta yatan sebep var. Evet, Onun çok bir yansıması fazla diyebiliriz o zaman Evet. buna. Bunun için işte nasırın oluşma sebebi baskı, yürüme problemleri, duruş bozukluğu ve giydiğimiz ayakkabılar, travmalara bağlı. Peki bu nasır temizlemede hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Genellikle bisturi kullanıyoruz. Bisturi ile öncelikle kendi kullanabileceğimiz bir limitimiz var. Bu bisturileri kullanıyoruz. Sadece kalınlaşmış bölgede temizlik yapıyoruz. Sonrasında da kendi kullandığımız özel frezelerimiz var. Onlarla yine problemli bölgeyi temizliyoruz. Bazen hiç bisturi kullanmamıza gerek kalmıyor. Derin nasırlar dediğimiz, böyle gözenekli, claviculus dediğimiz ters piramit şeklindedir onlar. Ters piramit şeklindekiler yukarıdan normal görünür, incecik noktası ya da bir şey gözükür ama altta rap diye gibi batar ve gerçekten insanı rahatsız eder. İşte bunlarda biz özel frezelerimizi kullanıyoruz. Çünkü onlarla küçücük alana dair girip oradaki nasırı alabiliyoruz. Ağrı yok, acı yok,
kanama yok. Nasırda kanama olmaz bu arada. Ağrı, Kanlanma acı bozulduğundan olmaz. dolayı mı? Çünkü zaten derinin kendini kalınlaştırması olduğu için sadece kalınlaşmış deriyi biz alırız. Canlı dokuya zaten dokunmayız. O yüzden muhakkak ve muhakkak evde penslerle nasırlarınızı kesinlikle temizlemeyin. Deriye, canlı dokuya dokunabiliyorsunuz, hassasiyet yaratabiliyorsunuz. Burada bilir kişiler tarafından nasırın temizlenmesi nerede durmamız gerektiğini söylüyor bize. Deriyi tanımak burada çok çok önemli. Ve nasır temizledikten sonra da iş bitmiyor. Çünkü nasırı temizledim, derinine kadar gittim hatta. Kanatmadan, ağrı, acı yapmadan çok kısadır işlem nasırı temizlemek. Eğer topuğunda ya da komple ayağında bir nasırı yoksa çok 5-10 dakikada bitirecek bir iştir. Hani sizi o kadar canınıza okuyan nasırlar çok rahat gider. Ama sonrasında oluşmaması için de bir tabanlık yaptırmanız gerekir. Postürünüzde sıkıntı varsa. Baskı koruyucularla desteklemeniz gerekir. Ya bizim hazırladığımız size özel baskı koruyucular size temin ediyoruz ya da hazır silikon koruyucular var biliyorsunuz. Onlardan size temin ediyoruz. Bunları seçmek de zor oluyor çünkü. Bazen birçok yerden alabiliyorsunuz ama benim problemim ne? Benim ne kullanmam gerekiyor? Bunlar çok önemli ayrıntılar. Evet. Süper. Siz anlattınız, aslında bir kanlanma bozukluğu var o bölgede. Aslında nasırın altta yatan bir sebebi var ve bunların yansıması olarak biz nasırı görüyoruz. Peki böyle hastalıklarla ilişkilendirilebilir mi? Mesela bir diyabet hastalığında da nasır tedavisi uygulanır mı? Bunlarla ilgili biraz bilgi verirseniz. Diyabet hastalarında nasır temizlemek bizim için çok çok önemli. Zaten doktorlarla multidisipliner çalışıyoruz bu konuda. Çünkü öncelikle nasırı bazen, şimdi bir bizim yönlendirdiklerimiz var, bir de doktorların bizi yönlendirdiği var. Bizim yönlendirdiğimiz bazen kişinin diyabeti var ki burada duyu testi yapmak bizim için de çok önemli. His var mı yok mu? Kan sulandırıcı kullanıyor mu? Bunlar çok çok önemli. Ve bazen nasırı temizliyorum, altından kocaman ülser çıkıyor, yara çıkıyor. Bunlar çok önemli. Yani nasır diyoruz ama altlarda hassasiyet var, iltihap akacak gibi. Hani burada sadece üstteki nasırı temizliyoruz ve hemen doktora yönlendiriyoruz. Ya da genellikle ben oksijen, ozon terapilerine gönderiyorum. Çok çok etkisi var bu arada. Ya bu şekilde ilerliyoruz ya da doktorlarımız bize önce ameliyat öncesinde yönlendiriyor. Nasırlı bölgeyi aldırıyor bize. Ondan sonra kendi ameliyatlarını yapıyorlar. Bu şekilde birlikte çalışıyoruz. Burada önemli olan şimdi maalesef ki kolay kolay doktorlarımıza muayeneye gitmek ya da işte korkuyoruz. Hele ki bir diyabet hastasıysak, bir de yaşımız ilerlediyse biraz daha zorlanıyor. Ama bizim gibi ayak bakımı üzerine eğitim almış kişilere gelmek biraz daha kolay oluyor onlar için. Ya da bilgileri olmuyor. Doktorların da elini güçlendiren bir şey bu o zaman. Çok, tabii ki. Bu ameliyat öncesindeki bakımlar bizim için çok çok önemli. Nasırın temizlenmesi, orada ameliyata hazırlamak kişiyi çok önemli. Burada çok ince çizgi var. Ayak bakımında hani ayak bakımı canım deyip geçtiğimiz noktada eğer bir sistemik, ya bu sadece diyabet hastası da değil, kalp damar rahatsızlığı varsa, sistemik rahatsızlığı varsa, mesela daha dün bir tane danışanım tır altında kalmış ve birçok ayağında çok fazla yarası vardı. 2 sene geçmiş aradan ama ayak şiş geliyor bize. Yani şişmiş, davul gibi olmuş, tırnaklar artık dolaşım problemi başladığı için kalınlaşmış, dönmeye başlamış, basın problemleri oluşmuş. Bundan kaynaklı artık düzenli bakıma gelmek durumunda. Ne yapıyoruz? Nasırlarını toparlıyoruz. Tabanlık olacaksa bir analizini yapıyoruz. Tabanlık öneriyoruz. Bunlar çok çok önemli. Sistemik rahatsızlıklarda, diyabetlerde, özellikle şu an hani ekran başında dinleyenler için söylüyorum. Ailelerimizde, hani gençlerimiz daha ya da işte kendilerinde dinliyorlarsa muhakkak bası problemlerimizi fark etmiyoruz. Bir ayak bakımına işte bizlere gelerek analiz yaptırıp oradaki hassasiyeti görmeleri gerekiyor muhakkak. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Az önce bir tabanlıktan bahsettiniz. Evet, hani nasır oluşumunda yanlış basıyla, evet o basıyı düzeltmek gerekiyor ki nasır olmasın. Bu yaptığınız, uyguladığınız tabanlık nasır oluşmaması için mi, yoksa ayağın basma şeklini tedavi edecek, düzeltecek bir uygulama mı? Hani bir süreliğine kullanıp artık basma şeklini mi düzeltiyor, yoksa sadece nasır oluşumunu mu engelliyor? İlk başta dedik ya, nasır aslında bize bir sinyaldir, yukarıdaki problemin göstergesidir.
Tabanlık yukarıdaki problemi çözer, yani postür problemini çözer. Bu postür problemi çözüldüğü için de nasırın oluşmasını yok etmiş olur. Şimdi burada tabanlık, bir yaş aralığı vardır tabanlığın kullanım süresinde. Doktorlarımız daha iyi bilir, ortez protezcilerimiz. Belirli bir yaşta kişinin problemine göre değişir. Ergenlik döneminde, boy uzatma döneminde eğer tabanlık kullanılırsa postürde düzeltmeler söz konusu olur, tedavi gibi olabilir. Ama belirli bir yaştan sonra postürü tamamen toparlayamayacağınız için postürün o zamanki problemini çözer. İşte kifozunuz varsa, lordozunuz varsa bunu çözmez ama bunun verdiği problemi en aza indirir. Aşağıya verdiği ağrıları, acıları. Örnek veriyorum, eğer bir içeri basma probleminiz varsa, bir yürüyüş probleminiz varsa bunu düzelttiği için bacağınızı, kalçanızı, kemik aralığınızı, bunları düzelteceği için problemi çözüyor. Ne yapıyorsunuz? İçe doğru basıyorsa bir çocuk mesela ya da siz 1 saat yürüdüğünüzde yorulursunuz. Ama tabanlık kullanırsanız 3 saat sonra yorulursunuz, 4 saat sonra yorulursunuz. Çünkü postür sürekli tripod gibi ayakta durmaya çalışıyor. Yani sistemi korumaya çalışıyor ve siz ekstra öfer harcıyorsunuz ve sonrasında ağrılarınız oluşuyor. Ne oluyor? 5-10 sene sonrasında problemleriniz, bel fıtığım çıkıyor, boyun fıtığım çıkıyor, diz ağrılarım çıkıyor, yani menisküsüm oluşuyor. Bunların hepsi işte uzun zaman aslında küçük tolere ettiğimiz şeyler. Tabanlık bunları tolere edecek. Bu bir tedavi midir? Bu tartışılır. Nasıl söylerler bilmiyorum. Tedavi de diyebilirsiniz ya da tamamen problemlerin aza indirilmesi, düzeltilmesi diyebiliriz. Evet. Peki, nasır tedavisini yaptık biz, düzenledik. Evde bakımla ilgili bir prosedürümüz var mı? Ya da önereceğimiz bir ayakkabı tipi var mı bununla ilgili? Evet, şimdi öncelikle nasırınız neden oluştu ona bakıyoruz. Postürden kaynaklı mı, çoraplarınızdan mı, ayakkabınızdan mı oluştu, yürüme probleminiz vardı, bası probleminiz mi vardı? Buna göre sizi yönlendiriyoruz. Diyoruz ki sizin bu nedenden dolayı vardı diyoruz. Ona göre de ev ödevi veriyoruz. Eğer işte nasırın olduğu bölge varsa bir krem veriyoruz, orada biraz daha oluşmasın, tekrardan yumuşasın. Ona göre ev bakımlarını veriyoruz. Onun haricinde baskı koruyucu öneriyoruz. Kişiye özel kendi yaptığımız baskı koruyucu olacaksa onu veriyoruz. Tabanlık veriyoruz. Nasıl? Çorap ve ayakkabı giymesini söylüyoruz. Çorap da diyorum çünkü çoraplar da sürtünmeler yaratıyor ayaklarımızda. Dar çorap giyiyoruz. Onlar da ayakkabıların yine farklı oluşumunu sağlıyor. Geniş bazen hele ki şimdi okullar da açıldı biliyorsunuz, çocukların ayakları çabuk büyüyor. O yüzden bir numara büyük alıyoruz. Ayak sürtünüyor çocukların ayağında. Hem tırnaklarda problem yaşıyoruz hem de ayağın altında sürtünmeden kaynaklı nasır problemleri yaşıyoruz. Yani genellikle evinizde çocuklarınızın, kendinizin ve büyüklerimizin ayaklarının altını incelediğimizde o nasır aslında ya da derideki o kızarıklık, hassasiyet bize yukarıdaki sinyali gösterecektir. Bir problem var diyebilirsiniz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir teşekkürler. Ben sohbet. teşekkür ederim. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz Şeyma Gümüş idi. Kendisiyle nasır ve ayak sağlığı hakkında konuştuk. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.